Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere Gaziantep'imizin meşhur simit kebabı tarifiyle geldim. İsmini içerisine eklenen köftelik burguldan alıyor. Bizim burada köftelik burgula simit deniyor. O yüzden bu da simit kebabımız. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel kebabı nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Simit kebabını yapmaya öncelikle bulgurunu ıslatmakla başlıyorum. Bunun için bir su bardağı köftelik bulguru bir kasenin içerisine alıyorum ve üzerine bir su bardağı sıcak su değil normal su ekleyip karıştırıyorum. Bir iki defa karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp bulgurlar şişene kadar beklemeye alıyorum. 5 dakika beklememiz yeterli gelecektir. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra kapağını açıp öncelikle köftelik bulgurları bir iki defa karıştırıyorum. Bulgurları bir iki defa karıştırdıktan sonra üzerine 800 gram dana kıyması kullandım ben. Orta yağlı dana kıyması ekliyorum. Kıymanın ardından rendelediğim bir adet kuru soğanı ekliyorum. Ve daha sonra 3 diş rendelediğim sarımsağı ekliyorum. Ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar kimyon, karabiber, nane, pul biber ve toz kırmızı biber kullandım. Birer çay kaşığı yeterli gelecektir. Ama tabii ki de siz isterseniz damak tadınıza göre eksiltip artırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Güzel bir sonuç alabilmemiz için simit kebabımızı güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Eğer siz simidi ısladınız yani köftelik burgula ısladınız ve aradan zaman geçti, çok kurudu. Yoğururken birazcık su ekleyebilirsiniz. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Ben köftelik burgula ısladıktan 5 dakika sonra yoğurdum için su ekleme ihtiyacı duymadım. Dediğim gibi eğer çok kuruysa birazcık su ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika kadar yoğurduktan sonra istediğim kıvama geldi. Sizler de biraz yoğurduktan sonra bu şekilde elinizde sıkım yapın. Eğer şekil alıyorsa kıvamı tamamdır. Ben bugün simit kebabını mangalda değil de hepiniz evinizde yapabilmeniz için fırında pişiriyorum. Bunun için bu şekilde çöp şiş kullanıyorum. Kıymayı çöp şişe saplamadan önce elimi suya batırıyorum. Sizin de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Düzelte düzelte parmaklarımla sıka sıka şekil veriyorum. Ara ara elimi suya batırarak şekil veriyorum. Özellikle baş parmağıma bastıra bastıra izi çıkmasını sağlıyorum. Hazırladığım şişleri yağlı kağıt serdim tepsiye diziyorum. Eğer yağlı kağıt yoksa kullanmayacaksanız tepsinin altını yağladıktan sonra şişleri o şekilde tepsiye dizelim. Aksi takdirde yapışmalar olabilir. Gördüğünüz gibi şekli muhteşem gözüküyor. Evet, siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım.
Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Eğer şimdiye kadar simit kebabını denemediyseniz mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok bereketli ve muhteşem lezzeti var. Simit kebabı mangalda daha çok lezzetli olur. Dediğim gibi imkanı olan, yeri olan mangalda yapsın. Ama imkanı yeri olmayan bu şekilde hazırlayıp fırında da pişirebilir. Toplamda 8 adet çöp şiş yaptım. Eğer çöp şişiniz yoksa nasıl köfte yaparsınız onu da göstereyim. Öncelikle elimi suya batırıp parmaklarım ucuyla düzeltip köfte yapıyorum. Eğer ki çöp şişiniz yoksa bu şekilde de tepsiye dizip yapabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi çok bereketli ve çok lezzetli bir tarif. Bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp buzlu buzlu tepsiye dizip pişirebilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Simit kebabının sebzelisini de yapıyoruz. O da gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer isterseniz sebzeli yapabilirsiniz. Kapya biber, 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biberi rondodan çekip bu hazırladığımız harcın içerisine ekleyebilirsiniz. O şekilde de sebzeli simit kebap oluyor. Ben bugün sade simit kebabı yaptım ama dediğim gibi dilerseniz sebzelisini de yapabilirsiniz. Bütün kebapları bu şekilde dizdikten sonra yanında hangi sebzeyi tüketmek istiyorsanız onu da ekleyebilirsiniz. Ben domates, kapya biber ve dolmalık yeşil biber kullandım. Ve sebzelerini de ekledikten sonra 200 derecede ısıttığım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 30 dakikada istediğim gibi pişti. Ben bu şekilde daha çok kızarmış seviyorum. Ama siz isterseniz daha az pişirebilirsiniz. Kebapların olmazsa olmazı tırnaklı pide ile servis yapıyorum ve yanına çok yakışan soğan piyazı. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Muhteşem simit kebabımız servise hazır. Sıcak sıcak servis etmenizi tavsiye ederim. Eğer sizler Gaziantep'imizin bu muhteşem lezzetini denemediyseniz mutlaka ama mutlaka bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten her zaman yapmak isteyeceksiniz. Sizler bu muhteşem lezzeti izlerken ben de size veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.